Gece çökmüşken Ürdün Vadisi'ni hayal edin. Uzakta tuzlu bir denizin ağır kokusu, alçak tepelerin üstünde solgun bir ay, vadinin tabanındaysa artık adı kesin bilinmeyen eski şehirlerin karanlık izleri vardır. Taş duvarlar susmuştur. Ama insan zihni hala gökten gelen ateş fikrine takılır. Bir şehir nasıl yok olur? Bir topluluk nasıl öyle bir felaket yaşar ki yüzyıllar sonra bile anlatıların içinde yanmaya devam eder? Sodom ve Gomorra hikayesinin gücü tam burada, tarih ile hafıza arasındaki sisli bölgede başlar. Bu konuya yaklaşırken aceleci davranmamak gerekir. Kutsal metinlerde anlatılan şehirler yalnızca arkeolojik bir bulmaca değildir. Din, ahlak, misafirlik, adalet ve uyarı temalarıyla yüklü eski bir anlatıdır. Aynı zamanda Yakın Doğu'nun daha eski metinlerinde gökten gelen ateş, yıkılan şehirler, tanrısal öfke ve kozmik düzenin bozulması gibi motifler de görülür. Bu benzerlikler bir olayın doğrudan kanıtı değildir. Ama insanların büyük felaketleri anlamlandırmak için nasıl ortak imgeler kullandığını gösterir. Sodom ve Gomorra anlatısı en bilinen biçimiyle Lut'un hikayesi etrafında şekillenir. Şehre gelen yabancılar, ev sahipliği, tehdit, kaçış ve ardından gelen yıkım metnin temel sahnelerini oluşturur. Ateş ve kükürt gökten iner gibi anlatılır. Lut'un ailesi şehirden çıkarılır, geriye bakmama uyarısı verilir, şehirler ve çevre düzlük harap olur. Bu anlatıyı yalnızca fiziksel bir olay gibi okumak eksik kalır. Ama onu tamamen tarih dışı bir sembol saymakta bazı araştırmacılara göre aceleci olabilir. Eğer bu gece bu eski vadide bizimle birlikte yürüyorsanız, bizim kanala abone olup yorumlara nereden dinlediğinizi yazmanız bu sessiz yolculuğa küçük bir iz bırakır. Belki bu hikayeyi bir şehir ışığının yanında, belki uzak bir kasabada, belki de gecenin en sakin saatinde dinliyorsunuz. Gökten ateş düşen şehirleri konuşurken bile amacımız korkutmak değil. Eski insanların felaketi, hafızayı ve anlam arayışını nasıl taşıdığını sakin bir dille düşünmek. Mezopotamya metinleri bu düşünce için geniş bir arka plan sunar. Sümer, Akat ve daha sonraki Babil geleneklerinde şehirler yalnızca taş ve sokaklardan ibaret değildir. Her şehrin tanrılarla, ritüellerle, krallıkla ve kozmik düzenle ilişkisi vardır. Bir şehir yıkıldığında bu yıkım çoğu zaman yalnızca askeri bir olay gibi anlatılmaz. Tanrıların kenti terk etmesi, düzenin bozulması, göğün işaret vermesi, ateşin ve fırtınanın gelmesi gibi imgelerle açıklanır. Felaket maddi olduğu kadar anlam yüklüdür. Sümer şehir ağıtları buna iyi bir örnektir. Ur'un yıkımı yalnızca duvarların çökmesi ya da düşman askerlerinin gelişi olarak değil, kutsal düzenin sarsılması olarak tasvir edilir. Rüzgarlar, fırtına, alev, acı ve terk edilmiş tapınak imgeleri birlikte kullanılır. Bu metinlerde tarihsel bir çekirdek bulunabilir. Çünkü şehirler gerçekten yıkılmış, insanlar gerçekten açlık ve şiddet yaşamıştır. Ama şiirsel dil olayı düz bir rapor olmaktan çıkarır. Eski metinler felaketi hem kaydeder hem de ona anlam verir. Bu yüzden Sodom ve Gomorra hikayesini Sümer ya da Mezopotamya metinleriyle yan yana koyarken dikkatli bir ayrım gerekir. Bir benzerlik mutlaka doğrudan kaynak ilişkisi anlamına gelmez. Yakın Doğu'da şehirlerin yıkımı, göksel işaretler, tanrısal yargı ve ateş imgeleri geniş bir kültürel repertuarın parçasıdır. İnsanlar farklı dillerde, farklı tanrılarla, farklı ahlaki vurgularla benzer korkuları anlatmıştır. Büyük felaket karşısında insan zihni çoğu zaman göğe bakar. Çünkü olay, yeryüzünde yaşansa bile anlamı yukarıda arar. Bazı araştırmacılar bu tür anlatıların arkasında gerçek doğa olaylarının izleri olabileceğini düşünür. Depremler, büyük yangınlar, meteor patlamaları, tuzlu deniz çevresindeki gaz çıkışları ya da savaşların yarattığı yıkım,
eski hafızada gökten gelen ateş şeklinde korunmuş olabilir. Bu kesin bir sonuç değildir. Ama insanlık tarihinde büyük olayların anlatıya dönüşmesi yaygındır. Bir deprem, Tanrı'nın öfkesi olur. Bir salgın, kirlenmiş düzenin cezası. Bir meteor ışığı, göğün yarılması. Bu tartışmada sık anılan yerlerden biri, Ürdün Vadisi'ndeki büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tal el Hamam'dır. Bazı araştırmacılar, buranın Sodom anlatısıyla ilişkili olabileceğini öne sürmüştür. Yerleşim büyük, zengin ve stratejik bir konumdadır. Çevresindeki tarım alanları, su kaynakları ve ticaret yolları onu önemli kılmış olabilir. Kazılarda görülen yıkım tabakaları, yüksek sıcaklık izleri ve ani terk ediliş iddiaları göksel patlama hipotezini gündeme getirmiştir. Fakat bu görüş herkes tarafından kabul edilmez. Tal el Hamam için öne sürülen hava patlaması modeli, büyük bir gök cisminin yere çarpmadan atmosferde patlamış olabileceğini söyler. Böyle bir patlama, çok yüksek ısı, güçlü basınç dalgası ve geniş bir yıkım alanı yaratabilir. Modern dünyada benzer ama daha küçük ölçekli olaylar gözlenmiştir. Bu yüzden bazı bilim insanları, erimiş yüzeyler, şok görmüş mineraller, tuzlanma ve ani yıkım gibi işaretleri böyle bir olayla açıklamaya çalışır. Eğer doğruysa, bu olay bölgedeki yerleşim hafızasında derin bir iz bırakmış olabilir. Fakat bilimde eğer doğruysa sözü önemlidir. Başka araştırmacılar aynı bulguların farklı biçimde açıklanabileceğini savunur. Büyük bir yangın, depremle birleşen şehir içi çöküş, savaş, depolanmış yanıcı malzeme, çevresel değişim ya da tarihleme sorunları tabloyu karmaşık hale getirebilir. Bazı örneklerin gerçekten olağanüstü sıcaklık gösterip göstermediği, bazı minerallerin nasıl oluştuğu, yıkımın ne kadar ani olduğu ve olayın bölge hafızasına nasıl bağlanacağı hala tartışılır. Bu nedenle kesin konuşmak doğru değildir. Arkeolojinin burada yaptığı şey, eski anlatıyı doğrulamak ya da yanlışlamak kadar basit değildir. Arkeoloji, toprakta kalan izleri inceler. Metinler ise insanların dünyayı nasıl anlamlandırdığını gösterir. Bazen bu iki alan birbirine yaklaşır, bazen ayrılır. Bir şehir gerçekten yanmış olabilir ama metin onu ahlaki bir ders olarak anlatır. Bir metin gökten ateş der ama arkeolog yıkım tabakasında savaş, deprem ve yangın karışımı bulabilir. Geçmiş çoğu zaman tek sesli değildir. Sodom ve Gomorra anlatısında ateşin gökten gelmesi, eski dünyanın gökyüzüne verdiği anlamla da bağlantılıdır. Mezopotamyalı gözlemciler, yıldızları, gezegenleri, tutulmaları ve olağan dışı ışıkları dikkatle izlerdi. Gökteki düzen, yeryüzündeki krallık ve toplum düzeniyle ilişkili görülürdü. Beklenmeyen bir ışık, kuyruklu yıldız, meteor ya da parlak patlama, yalnızca görsel bir olay değil, bir işaret olarak algılanabilirdi. Göğün düzeni bozulduysa, yeryüzünde de bir şeylerin bozulduğu düşünülürdü. Bu bakış, modern bilimin bakışından farklıdır ama küçümsenecek bir cehalet değildir. Eski insanlar gökyüzünü çok iyi gözlerdi. Düzenli hareketleri, mevsimsel döngüleri, yıldızların görünme zamanlarını ve tarımsal ritimleri takip ederlerdi. Fakat açıklama çerçeveleri dinsel ve simgeseldi. Bir meteor, bugün bize atmosfer olayıdır. Onlar için tanrısal bir uyarı olabilir. Aynı ışık, farklı çağlarda farklı dillerle anlatılır. Olay değişmez, anlam değişir. Bu anlam değişimi, felaket anlatılarının kalıcılığını açıklar. Bir şehir yandığında insanlar yalnızca "evlerimiz yandı" demez. Neden yandığını, niçin kendilerinin başına geldiğini, hangi davranışın buna yol açtığını, gelecekte nasıl kaçınılacağını sorar. Bu sorular, felaketi ahlaki bir yapıya yerleştirir. Sodom anlatısında misafirlik, şiddet, toplumsal çürüme ve uyarıya kulak vermeme temaları öne çıkar.
Böylece yıkım yalnızca coğrafi bir olay değil, insan davranışı üzerine bir ders haline gelir. Mezopotamya geleneğinde de şehirlerin yıkımı çoğu zaman düzenin bozulmasıyla ilişkilendirilir. Tanrıların şehri terk etmesi, kralların görevini yapmaması, ritüellerin aksaması ya da düşmanların gelmesi, kozmik ve toplumsal düzende bir kopuş gibi anlatılır. Bu metinleri modern mahkeme tutanakları gibi okumak yanlış olur. Ama onları tümüyle hayal ürünü saymak da haksızlık olur. Çünkü metinlerin arkasında gerçek korkular, gerçek yıkımlar, gerçek göçler ve gerçek yaslar vardır. Sodom ve Gomorra'nın yeri de başlı başına tartışmalıdır. Ölü Deniz çevresinde farklı adaylar öne sürülmüştür. Güneydeki bazı alanlar, kuzeydoğudaki büyük yerleşimler, eski yollar ve tarım bölgeleri araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Metindeki coğrafi ipuçları, zamanla değişen yer adları ve arkeolojik veriler kesin bir eşleşmeyi zorlaştırır. Bir yerleşimin büyük ve yanmış olması onu otomatik olarak Sodom yapmaz. Aynı şekilde kesin eşleşme bulunamaması, anlatının hiçbir tarihsel hafıza taşımadığı anlamına gelmez. Ölü Deniz çevresi zaten olağanüstü bir coğrafyadır. Deniz seviyesi düşüktür, tuzluluk yüksektir. Çevrede bitüm kaynakları ve tektonik hareketlilik vardır. Bölge, Afrika ile Arabistan levhaları arasındaki büyük kırık sisteminin parçasıdır. Depremler, yer kaymaları ve ani çevresel değişimler burada mümkündür. Böyle bir coğrafyada yaşayan insanlar için yerin ve göğün güvenilir olmadığı duygusu anlatıların içine kolayca sızmış olabilir. Doğa zaten dramatiktir. Metinler bu dramayı ahlaki bir dile çevirir. Bir hava patlaması gerçekten yaşandıysa, bunun insan deneyimi nasıl olurdu? Belki önce gökte olağan dışı bir ışık belirirdi. Ardından keskin bir parlama, sonra gecikmeli gelen korkunç bir ses ve basınç dalgası. Çatılar çöker, duvarlar yıkılır, yangınlar başlar. İnsanlar ne olduğunu anlayamadan savrulurdu. Böyle bir olaydan kurtulan biri, bunu sıradan bir yangın diye anlatmazdı. Gökten gelen ateş, böyle bir deneyimi ifade etmek için çok güçlü ve doğal bir imgedir. Ama aynı sahne, büyük bir deprem ve yangın içinde kısmen geçerli olabilir. Yer sarsılır, ocaklar devrilir, depolar tutuşur, duvarlar çöker, tuzlu ve kuru çevrede alev hızla yayılır. Sonra gelen kuşaklar olayı daha yoğun, daha simgesel ve daha ahlaki bir dile taşır. Bu yüzden felaket anlatılarını tek bir fiziksel mekanizmaya indirgemek risklidir. Eski hafıza çoğu zaman olayları birleştirir, büyütür, seçer ve yeniden düzenler. Sümer kayıtları ya da daha geniş Mezopotamya metinleri, Sodom'u kesin olarak anlatıyor demek için yeterli değildir. Daha doğru ifade şudur: Mezopotamya dünyası, şehir yıkımı ve göksel felaket imgelerini çok eski dönemlerden beri biliyordu. Bu kültürel zemin, daha sonra Levant ve İsrail geleneğindeki felaket anlatılarıyla bazı ortak motifler taşır. Ortak motifler, doğrudan kopya olabileceği gibi, aynı coğrafi ve psikolojik deneyimlerin benzer anlatı biçimleri üretmesiyle de açıklanabilir. Bu dikkatli yaklaşım, hikayeyi daha az ilginç yapmaz, tam tersine onu daha derinleştirir. Çünkü karşımızda yalnızca oldu mu olmadı mı sorusu yoktur. Karşımızda insanların felaketi nasıl sakladığı, metinlerin olayı nasıl dönüştürdüğü, arkeolojinin hangi izleri okuyabildiği ve coğrafyanın hafızayı nasıl şekillendirdiği soruları vardır. Sodom ve Gomorra bu yüzden tarih, teoloji, jeoloji ve insan psikolojisinin kesiştiği bir yerde durur. Eski tabletlerin kil yüzeyine bastırılmış işaretleri de bu kesişimi hatırlatır. Bir yazıcı, gökteki bir olayı, bir kralın seferini, bir şehrin düşüşünü ya da bir kehaneti kaydederken,
kendi dünyasının düzeni içinde düşünüyordu. Onun için yazı, yalnızca bilgi saklamak değil, düzen kurmaktı. Çil tablet kurur, işaretler kalır. Ama olayın sesi kaybolur. Biz bugün o işaretlere bakarken hem bilgiye hem de kaybın kendisine yaklaşırız. Sodom anlatısında Lut'un geriye bakmama uyarısı bu kaybın insani tarafını taşır. Felaketten kaçarken geride kalan şehre bakmak istemek çok insanca bir şeydir. Ev, komşular, sokaklar, çocukluk anıları, tanıdık kapılar, hepsi bir anda arkanızda kalır. Metin bu bakışı tehlikeli ve yasak kılar. Belki de felaket anlatılarında en ağır şey budur. İnsan, kurtulmak için bazen geçmişine bakmadan yürümek zorunda kalır. Bu sahne, arkeolojik tartışmalardan bağımsız olarak güçlüdür. Çünkü felaket yalnızca ölenler için değil, sağ kalanlar için de bir kırılmadır. Şehir yok olur ama onu hatırlayanlar yaşamaya devam eder. Onlar çocuklarına ne anlatır? Alevi mi, suçu mu? Gökteki ışığı mı, kaçışı mı, kaybedilen komşuları mı? Zamanla bu anlatı sadeleşir, keskinleşir, ahlaki bir biçim alır. Bir şehir yanar, sonra hafızada bir uyarıya dönüşür. Bu dönüşüm birçok kültürde tekrar eder. Yunan mitlerinde göğe çıkan ya da gökten düşen ateşler, Mezopotamya ağıtlarında tanrısal fırtınalar, Anadolu ve Levant geleneklerinde yıkılan şehirler, hepsi insanın aynı temel sorusuna cevap arar. Neden? Neden burası? Neden şimdi? Neden biz? Bilim, olayın nasıl olduğunu araştırır. Mit ve kutsal anlatı ise neden duygusunu düzenler. İkisi aynı soruya, aynı yöntemle yaklaşmaz. Ama ikisi de insanın felaket karşısındaki çaresizliğini azaltmaya çalışır. Bugün bu hikayeye bakarken inançla bilimi birbirine düşman etmek zorunda değiliz. Bir kişi metni dini anlamıyla okuyabilir. Başka biri arkeolojik ve jeolojik izlere odaklanabilir. Bir başkası anlatının edebi ve ahlaki gücüyle ilgilenebilir. Önemli olan her alanın sınırını bilmek ve kesin olmayan yerde kesin konuşmamaktır. Eski bir şehrin yıkım tabakası bize sıcaklık ve çöküş hakkında bilgi verebilir. Ama metnin bütün anlamını tek başına çözemez. Aynı şekilde bir metin de bize insanların felaketi nasıl anladığını gösterebilir. Ama toprağın altında ne olduğunu tek başına kanıtlayamaz. Bu yüzden en iyi yaklaşım metni de toprağı da dikkatle dinlemektir. Kil tabletin kırık çizgisi, yanmış çömlek parçası, çökmüş duvar, tuzlu toprak ve eski anlatı bir araya geldiğinde tam bir kesinlik değil ama daha zengin bir ihtimal alanı doğar. Tarih bazen böyle çalışır. Kesin hükümden çok, sorumlu bir yakınlaşma. Paul El-Hamam çevresindeki tartışmayı anlamak için bir kazı alanında kanıtın nasıl oluştuğunu düşünmek gerekir. Toprakta yanmış bir tabaka bulmak, tek başına göksel bir felaket anlamına gelmez. Şehirler savaşta yanabilir. Depremden sonra yangın çıkabilir. Fırınlar ve depolar olağan dışı sıcaklıklar yaratabilir. Ama araştırmacılar yalnızca yanığı değil, yanığın biçimini, yayılımını, içindeki mineralleri, erimiş parçacıkları, çömleklerin yüzeyini ve kemiklerin durumunu birlikte inceler. Olağan dışı bir iddia, olağanüstü dikkat ister. Hava patlaması hipotezini savunanlar, bazı bulguların normal yangından daha yüksek enerjiye işaret ettiğini ileri sürer. Erimiş yüzeyler, minik kürecikler, ani tuzlanma, duvarların yönlü yıkımı ve geniş alanda görülen tahribat, onların gözünde atmosferde patlayan bir gök cismini düşündürür. Böyle bir olay, Tunguska benzeri modern örneklerle karşılaştırılır. Yeryüzüne büyük bir krater bırakmadan da ciddi yıkım yaratabilir. Bu nedenle hipotez, ilk bakışta fantastik görünse de fiziksel olarak imkansız değildir. Eleştirenlerse kanıtların değerlendirilme biçimine itiraz eder.
Bir örneğin, yüksek sıcaklık geçirmiş olması, bunun mutlaka gökten gelen bir patlamayla oluştuğunu göstermez. Bazı mineral işaretleri farklı süreçlerle de oluşabilir. Tarihleme aralıkları genişse, metinle arkeolojik tabakayı eşleştirmek daha da zorlaşır. Ayrıca bir yerleşimin yıkılmasıyla yüzyıllar sonra biçimlenen bir anlatı arasında doğrudan bağlantı kurmak için yalnızca benzerlik yetmez. Arada kültürel aktarım, coğrafi hafıza ve metinsel dönüşümün izleri de gerekir. Bu tartışmanın değerli yanı bizi basit cevaplardan uzaklaştırmasıdır. Bir taraf kesin meteor derse acele etmiş olur. Diğer taraf kesinlikle ilgisiz derse o da hafızanın karmaşıklığını küçümseyebilir. Daha sağlam yol ihtimalleri derecelendirmektir. Burada büyük bir yıkım olmuş olabilir. Bu yıkım bölgesel hafızaya girmiş olabilir. Bu hafıza daha sonra farklı dini ve edebi geleneklerde yeniden biçimlenmiş olabilir. Ama bu zincirin her halkası ayrı ayrı incelenmelidir. Sodom ve Gomorra anlatısındaki kükürt ve ateş ifadesi de bu açıdan ilginçtir. Ölü deniz çevresi bitüm, tuz, kükürtlü çağrışımlar ve sıra dışı jeolojik özelliklerle doludur. Antik insanlar bu çevreyi yalnızca doğal bir manzara olarak değil, ahlaki ve kutsal bir coğrafya olarak da görmüş olabilir. Tuz sütunları, keskin kokular, verimsiz alanlar ve terk edilmiş yerleşimler, geçmişte yaşanmış bir yıkımı hatırlatacak simgelere dönüşebilir. Coğrafya, anlatının dilini besler. Lut'un eşinin tuza dönüşmesi sahnesi de bu coğrafi hayal gücünün parçası gibi okunabilir. Ölü deniz çevresinde tuz oluşumları ve tuzlu kayalar dikkat çekicidir. Bir insanın geriye bakıp tuza dönüşmesi hem itaatsizliğin hem de donmuş hafızanın güçlü bir imgesidir. Bunu tarihsel bir fotoğraf gibi okumak zorunda değiliz. Ama anlatının neden bu coğrafyada bu kadar etkili olduğunu anlamak için tuzun bölgedeki görünürlüğünü ve anlamını düşünmek gerekir. Eski Yakın Doğu'da misafirlik temasının ağırlığı da unutulmamalıdır. Sodom hikayesinde mesele yalnızca cinsel ahlaksızlık olarak daraltılamaz. Metnin derininde yabancıyı koruma, savunmasız kişiye şiddet, toplumsal kibir ve adaletin bozulması gibi temalar vardır. Lut'un konuklarını koruma çabası, modern okura rahatsız edici gelen ayrıntılarla anlatılır. Çünkü eski dünyanın onur ve hane düzeni farklıdır. Bu rahatsızlık bile metnin bize ne kadar uzak ve aynı zamanda ne kadar insani olduğunu gösterir. Mezopotamya metinlerinde de şehir düzeni bozulduğunda, felaket yalnızca dışarıdan gelen bir saldırı değildir. Şehrin kendi iç dengesi de kırılmış sayılır. Tapınakların boşalması, ritüellerin aksaması, tanrı heykellerinin taşınması, krallığın zayıflaması ve halkın aç kalması aynı büyük çöküşün parçalarıdır. Bir şehir, dış duvarı yıkılmadan önce anlam dünyasında yıkılabilir. Bu nedenle felaket metinleri, maddi yıkımdan önce ahlaki ve kozmik bir çatlak arar. Bu arayışın modern insana da yabancı olmadığını kabul etmek gerekir. Bugün büyük bir deprem, yangın ya da salgın yaşandığında insanlar yalnızca teknik rapor istemez. Neden hazırlıksız yakalandık? Kim sorumluydu? Hangi uyarılar dinlenmedi? Nasıl bir ders çıkaracağız? Bu sorular modern biçimde de olsa ahlaki sorulardır. Eski insanlar bunları tanrılar, alametler ve kutsal düzen diliyle sordular. Biz yönetim, bilim ve toplumsal sorumluluk diliyle soruyoruz. Fakat felaketin ardından anlam arama ihtiyacı değişmiyor. Bu yüzden Sodom ve Gomorra yalnızca uzak bir eski metin değil, insanın felaket karşısındaki zihinsel refleksini gösteren bir aynadır. Bir yıkım anlatılırken, olayın kendisi kadar ondan çıkarılan ders de önem kazanır. Şehirler yanar. Ama anlatı neden yandığını açıklamaya çalışır. Bu açıklama kimi zaman teolojik, kimi zaman politik, kimi zaman mitolojik olur. Metnin kalıcı olmasını sağlayan şey de
Yalnızca alevlerin büyüklüğü değil, alevlerin insan davranışıyla ilişkilendirilmesidir. Arkeoloji ise bu ilişkiyi yavaşlatır ve somutlaştırır. Bir höyükte kazı yapmak, eski bir cümlenin kelimelerini toprağın içinden tek tek çıkarmaya benzer. Önce üst tabakalar kaldırılır, sonra daha eski yüzeylere inilir. Her çömlek parçası, her duvar çizgisi, her yanık leke bağlam içinde anlam kazanır. Bir nesne yerinden koparıldığında sesi zayıflar. Bu yüzden iyi arkeoloji sabır ister. Felaket ne kadar dramatik olursa olsun, kanıtlar aceleyle konuşturulmamalıdır. Bu sabır, popüler anlatıların çoğu zaman sevmediği bir şeydir. Çünkü başlıklar kesinlik ister. Sümerler bunu yazdı. Meteor şehri yok etti. Sodom bulundu. Oysa gerçek çalışma daha yavaş ve daha alçak seslidir. Bir tablet şu motifi taşır. Bir şehir şu dönemde yıkılmış görünür. Bir tabaka şu sıcaklık işaretlerini verebilir. Ama bağlantı hala tartışmalıdır. Belirsizlik, bilgisizlik değildir. Belirsizlik, kanıta saygı göstermenin bir biçimidir. Yine de insan, bütün bu dikkatli ifadelerin arkasında bir sahne kurmadan edemez. Akşam çökerken vadide bir şehir düşünürüz. Çatılarda insanlar, dar sokaklarda hayvanlar, depolarda tahıl, kapılarda nöbetçiler, evlerde çocuklar. Sonra gökte bir ışık ya da yerde bir sarsıntı. Birkaç an içinde düzen bozulur. İnsanların bütün gündelik planları, yemek, uyku, ticaret, aile bir anda anlamsızlaşır. Felaketin en acı tarafı budur. Büyük olay, sıradan hayatın tam ortasına düşer. Böyle bir sahneden geriye kalanlar, binlerce yıl sonra bizim için küçük izlerdir. Yanmış bir duvar, kırılmış bir çömlek, garip biçimde erimiş bir yüzey, terk edilmiş bir yerleşim. Ama o izlerin arkasında bir zamanlar tamamlanmış bir gün vardı. Sabah uyanan insanlar, akşama kadar şehirlerinin yok olacağını bilmiyordu. Tarihin sertliği burada hissedilir. Biz geçmişi sonuçlarıyla görürüz. Onlarsa sonuç gelmeden önce sıradan bir gün yaşıyordu. Bu düşünce, Sodom ve Gomorra anlatısının neden bu kadar güçlü kaldığını açıklar. Çünkü metin, felaketin ani gelişini dramatik biçimde yakalar. Uyarı gelir, tereddüt yaşanır, kaçış başlar. Geriye bakma arzusu doğar, sonra yıkım tamamlanır. Bu yapı yalnızca eski bir kente değil, insanın kriz anındaki davranışına da benzer. Bazıları uyarıyı ciddiye alır, bazıları alay eder, bazıları gecikir, bazıları geriye bakar. Felaket anlatısı aynı zamanda karar anlarının anlatısıdır. Mezopotamya'daki gök gözlemcileri için olağan dışı bir göksel olayın kaydedilmesi de bu karar anlarıyla ilişkilendirilebilir. Gökte beklenmeyen bir ışık görülürse, bu krallar ve rahipler için yalnızca merak konusu olmazdı. Alamet literatürü, göksel olayları yeryüzündeki sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışırdı. Bu bağ, modern bilime göre nedensel olmayabilir. Ama yönetim ve ritüel dünyasında gerçek etkilere sahipti. Göğü okumak, geleceği kontrol etmeye çalışma biçimiydi. Bugün biz göğü farklı okuyoruz. Meteorların atmosferde nasıl yandığını, kuyruklu yıldızların yörüngelerini, asteroitlerin dünyaya yaklaşma ihtimallerini hesaplıyoruz. Ama gecenin bir anında gökyüzünü yırtan parlak bir ışık hala insanı sarsar. Bilgi, şaşkınlığı tamamen yok etmez. Bu yüzden eski insanların böyle olayları güçlü simgelere dönüştürmesini anlamak zor değildir. Onların dili başka, ürperti aynıydı. Sodom ve Gomorra üzerine konuşurken saygılı olmak da önemlidir. Bu hikaye birçok insan için kutsal metnin parçasıdır. Onu yalnızca çözülecek bir polisiye dosyası gibi ele almak,
metnin manevi ve ahlaki ağırlığını hafife alır. Aynı zamanda arkeolojik ve jeolojik soruları tümüyle kapatmak da geçmişin maddi izlerine haksızlık olur. En iyi yaklaşım, iki düzeyi birbirine ezdirmeden yan yana tutmaktır. Metin anlamı taşır, toprak izleri taşır. İkisi birlikte insan hafızasının ne kadar katmanlı olduğunu gösterir. Bir başka katman da felaketin ekonomik sonuçlarıdır. Bir şehir yok olduğunda yalnızca evler yıkılmaz. Tarla düzeni, sulama alışkanlıkları, ticaret bağlantıları ve aile ağları da dağılır. Ürdün Vadisi gibi tarıma elverişli bir bölgede büyük bir yerleşimin aniden terk edilmesi, çevredeki küçük toplulukları da etkileyebilir. Pazarlar zayıflar, yollar değişir, göç eden insanlar yeni yerlere eski hikayelerini taşır. Böylece tek bir yıkım, bölgesel hafızada dalga dalga büyür. Eğer Tal el Hamam ya da başka bir aday, yerleşim gerçekten ani bir felaket yaşamışsa, çevre halkları bunun izlerini yalnızca toprakta değil, dilde de saklamış olabilir. Oraya gitme, orası lanetli gibi basit uyarılar bile, kuşaklar geçtikçe daha büyük anlatılara dönüşebilir. Bir yerde bitki yetişmezse, tozlu toprak görülürse, eski duvarlar yanık halde kalırsa, insanlar bu manzaraya bir neden arar. Coğrafi iz, ahlaki hikayeye dönüşür. Bu dönüşümde göçmenlerin rolü de düşünülebilir. Felaketten kaçanlar başka yerleşimlere sığındığında yalnızca eşyalarını değil, yaşadıkları korkuyu da götürür. Yeni topluluklara ne gördüklerini anlatırlar. Anlatı, her aktarıldığında biraz düzenlenir. Çocuklara daha anlaşılır, dinleyicilere daha etkileyici, toplumsal değerlere daha uygun hale gelir. Sonunda olayın ham hali kaybolabilir ama çekirdeğindeki yıkım duygusu yaşamaya devam eder. Metinlerin uzun ömrü bu sözlü aşamalardan sonra başlar. Bir anlatı yazıya geçtiğinde donmuş gibi görünür. Fakat aslında o ana kadar birçok kez şekil değiştirmiştir. Kutsal metinlerdeki yoğun ve seçilmiş dil, uzun bir aktarım sürecinin sonucudur. Bu yüzden bir ayetin arkasında yalnızca tek bir olay değil, belki birçok kuşağın hafızası bulunur. Sodom ve Gomorra'nın gücü de bu yoğunlaşmadan gelir. Kısa bir anlatı, büyük bir ahlaki ve tarihsel yük taşır. Sümer ve Akkad metinleriyle bağlantı kurarken, bu yoğunlaşma sürecini hesaba katmak gerekir. Mezopotamya'nın edebi dünyası, Levant'tan kopuk değildi. Ticaret, göç, savaş, diplomasi ve yazı kültürü, fikirlerin dolaşmasına izin veriyordu. Bir motifin bir bölgeden diğerine geçmesi mümkündür. Ama motifler dolaşırken değişir. Gökten gelen ateş bir yerde tanrısal fırtına, başka bir yerde ilahi yargı, başka bir yerde kralın düşüşü, başka bir yerde kozmik alamet olabilir. Aynı imge farklı anlamlar giyer. Bu da bize eski yakın doğunun tek bir ses olmadığını gösterir. Sümer rahibi, Babil yazıcısı, Kenanlı çiftçi, İsrailli anlatıcı ve daha sonraki okuyucular aynı felaket dilini farklı şekilde duymuş olabilir. Birinin vurgusu ritüel, diğerinin adalet, bir başkasının misafirlik, bir diğerinin krallık düzenidir. Bu farklılıklar metinleri daha zengin kılar. Geçmiş, tek bir açıklama bekleyen kapalı bir kutu değil, birbirine değen birçok hafızanın oluşturduğu geniş bir odadır. Bu odanın içinde sessizce duran en temel insan sorusu şudur: şehirler neden yok olur? Çünkü duvarları zayıf olduğu için mi? Yöneticileri kötü olduğu için mi? Doğa acımasız olduğu için mi? Tanrılar öfkelendiği için mi? Yoksa bütün bunlar insanların zihninde birbirine karıştığı için mi? Modern tarihçi bu soruyu parçalara ayırır. Eski anlatıysa onu tek bir güçlü sahnede toplar. Gökten ateş iner ve şehir artık yoktur.
Böyle bir sahnenin binlerce yıl yaşamasının nedeni yalnızca korkutucu olması değildir. Aynı zamanda düzen fikrini sınamasıdır. İnsanlar şehir kurar, yasa yapar, ev inşa eder, çocuk büyütür, ürün depolar. Sonra bir gün bütün bunlar kırılabilir. Sodom ve Gomorra hikayesi bu kırılganlığı ahlaki bir dile çevirir. Bilimsel tartışmalar hangi fiziksel olayın yaşandığını araştırırken, anlatı bize insanların düzenin kırılmasını nasıl hissettiğini gösterir. Bu yüzden hikayeyi dinlerken yalnızca alevi değil, alevden önceki sessizliği de düşünmek gerekir. Felaket anlatılarının çoğunda en ağır an, yıkımın kendisi değil, yıkımdan hemen önceki normal hayattır. Bir kapının kapanması, bir çocuğun uykuya hazırlanması, bir tüccarın hesabını bitirmesi, bir annenin ekmeği kaldırması. Büyük tarih çoğu zaman böyle küçük hareketleri kesintiye uğratır. Toprağın altında kalan yanık izler aslında bu kesintiye uğramış sıradanlığın izleridir. Belki bu yüzden eski felaket metinleri yalnızca geçmişi değil, insanın kendini koruma isteğini de anlatır. Bir toplum, yıkımı bir ders haline getirdiğinde, gelecek kuşaklara yalnızca korku bırakmaz, dikkat bırakır. Misafire nasıl davranılacağı, gücün nasıl kullanılacağı, uyarının nasıl dinleneceği, şehrin zenginliğinin insanı nasıl kör edebileceği gibi sorular, alevlerin arasından çıkar. Böylece yanmış şehir, yalnızca harabe değil, ahlaki bir işaret olur. Arkeoloji bu işareti bütünüyle açıklayamaz. Ama onu toprağa bağlar. Metin de toprağı bütünüyle kanıtlayamaz. Ama ona insan sesi verir. İkisinin arasında yürümek, gece vakti bir höyüğün kenarında yürümeye benzer. Bir yanda taş ve kül, diğer yanda dua ve anlatı vardır. Kesinlik azdır. Ama dikkatle bakıldığında geçmişin ağırlığı hissedilir. Bu ağırlık en çok da belirsizliğin içinde duyulur. Çünkü bilmediğimiz şeyler bildiklerimiz kadar önemlidir. Hangi şehir, hangi gün, hangi fiziksel olay, hangi aktarım yolu? Cevaplar parçalıdır. Bazen de kasıtlı bir sessizlik gibi arada durur. Gece toprağının altında sabırla bekleyen kırık, yanık ve yarım kalmış, sessizce korunmuş çok eski, dirençli ve unutulmamış bir işaret gibi. Ama parçaların arasında eski insanların korkusu, adalet arayışı ve yıkımı anlama çabası açıkça görünür. Eğer bu hikayede sizi en çok düşündüren şey gökten gelen ateş değil de insanların onu nasıl hatırladığıysa, bizim kanala katılıp yorumlarda aklınızda kalan sahneyi yazabilirsiniz. Belki Lut'un arkasında kalan şehri, belki kil tablete eğilmiş bir yazıcıyı, belki de Ölü Deniz kıyısında sessizce duran yanlış bir höyüğü düşündünüz. Bu tür hikayeler, geçmişin sadece olaylardan değil, o olaylara verilen anlamlardan oluştuğunu hatırlatır. Sonunda Sodom ve Gomorra sorusu tek bir kapıya çıkmaz. Belki anlatının arkasında büyük bir yangın, deprem, savaş ya da hava patlaması vardı. Belki farklı felaketlerin hafızası tek bir güçlü hikayede birleşti. Belki metin tarihsel bir çekirdeği ahlaki bir uyarıya dönüştürdü. Bunların hangisi ağır basarsa bassın, hikayenin kalıcılığı değişmez. İnsanlar gökten gelen ateşi anlatırken aslında yeryüzündeki kırılganlığı anlatıyordu. Gece ilerlerken Ürdün Vadisi'ni yeniden düşünelim. Tuzlu rüzgar, alçak tepeler, uzak sular ve toprağın altında saklanan yanık izleri. Bir zamanlar orada yaşayan insanların adlarını bilmiyoruz. Duvarların hangi gün çöktüğünü, gökte ne görüldüğünü, kaç kişinin kaçabildiğini kesin olarak bilmiyoruz. Ama felaketin hafızada nasıl bir iz bıraktığını hissedebiliyoruz. Ateş söner, şehir susar, tablet kırılır, metin değişir. Yine de insan, kaybı anlamlandırmak için
hikaye anlatmaya devam eder. Belki de bu anlatının en sakin dersi budur. Geçmişteki insanlar bizden daha az zeki değildi. Yalnızca dünyayı farklı bir dille açıklıyorlardı. Gökteki ışığı, yıkılan şehri ve kurtulanların korkusunu kendi kutsal ve şiirsel düzenleri içinde tuttular. Biz bugün onların sözlerine laboratuvar, kazı alanı ve metin bilgisiyle yaklaşıyoruz. Aramızda binlerce yıl var ama felaket karşısında sorduğumuz soru hala tanıdık. Bir şehir yok olduğunda geriye yalnızca kül değil, anlam arayan insan sesi kalır.